Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'tan herkese günaydın. Bugün değerli konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Hasan Atbinici. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasılsınız bulduk. hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Bizler çok de çok iyiyiz, teşekkürler. Misafirlerinize teşekkür ederiz. Aynen, ne demek, çok çok Özellikle teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İlk soruyla başlıyorum. Eklem ağrısı neden oluşur? Eklemlerden gelen ses hastalık belirtisi midir? Şimdi tabii ki önce eklemi bilmek lazım. Eklem genellikle iki kemiğin birbiriyle birleşme noktası. Eklem ağrısı bir hastalık belirtisidir. Özellikle eklemlerde ağrı olması orada bir travmatik veya da travma olmadan olan sebeplere bağlı olabilir. Travmaya bağlı olarak olan ağrılar olabilir. Travma olmayan da işte romatizma gibi hastalıklar. Ama eklemden gelen sesler, her gelen ses patolojik değildir. Her gelen ses hastalık belirtisi değildir. Eğer ağrı eşlik ediyorsa, başka sebepler şişlik eşlik ediyorsa onu irdelemek lazım. Ağrı sebebidir. Evet. Peki çok duyuyoruz spor yaparken yaralanmaları. Sık görülen spor yaralanmaları nelerdir? Şimdi yapılan spora bağlı olarak değişmekle birlikte en çok futbol, voleybol, basketbol, özellikle bu gibi sporlarda diz, ayak bileği yaralanmaları olabiliyor. Ama basketbol, voleybol sporlarında omuz ve dirsek, eklem, el bilek eklem yaralanmaları biraz daha farklı görülebiliyor tabii ki. Hocam biraz menisküs ve ön çapraz bağlarından bahsedebilir miyiz? Özellikle çapraz bağ yaralanma yırtıklarında biraz ne gibi bir tedaviler uyguluyoruz? Tabii Onlardan ki bahsedersek. şimdi yaralanmalarından bahsetmek için önce bir menisküsün ne olduğunu, ön çapraz bağın ne olduğunu, özellikle bize bu gibi hastalar sık gelmektedir. Tabii ki ön çapraz bağın dışında yan çapraz bağ, arka çapraz bağ falan da var. Ben size şöyle özetleyeyim. Diz eklemin üst kemik, alt kemik, arada şöyle conta gibi veyahut da aradaki bir yapı, özellikle fibrokartilaj yapı olan menisküs. Bunlar normalde dizin, her iki dizin arasında bulunmakta, diz kemik arasında bulunmakta ve süspansiyon görevi görmekte ve buradaki diz eklemin ilişkisini bütünleştirmekte. Bunların yaralanmaları özellikle spora bağlı olabilir. Ön çapraz bağ da şu iki kemik arasındaki, şöyle iki kemik arasında iki kemiği bağlayan bağ. Biraz daha yukarı hocam. Şöyle bağ bulunmakta. Şimdi ön çapraz bağ yaralanmaları ve menisküs yaralanmaları özellikle travmaya bağlı oluşabiliyor. Travmaya bağlı olmadan da menisküs yırtıkları olabiliyor. Bunlar da genellikle 45 yaşından sonra dejenerasyona bağlı. Menisküs yapıları bozulduğu için küçük bir travmadan bile yırtılabiliyor. Ön çapraz bağ genellikle menisküs yırtıkları travmaya bağlı oluşuyor. Travmaya bağlı olan menisküslerde ve ön çapraz bağ yaralanmalarında özellikle cerrahi olan ve cerrahi olmayan tedaviler gündeme gelmektedir. Peki menisküs ve ön çapraz bağ yırtığı olduğunu nasıl anlarız hocam? Şimdi tabii ki menisküs yırtığı ve ön çapraz bağ yırtığı hastalarımız öncelikle sorgulamamız da gereken şey şu: ağrıyla gelirler. Yani şikayet önemli. Şikayette travma var mı? Travmaya bağlı olan bir şey var mı? Onu sorulamamız lazım. Ağrıyla bize gelen hastalarda bir de bizler fizik muayeneyle, yani muayene ederek onun ön çapraz bağında veya menisküs yırtığı anlarız. Fakat şikayet özellikle hastalarda bize yürürken, merdiven çıkarken, inerken, ağrıların olduğunu, otururken, kalkarken, ileri yaşlarda olanlarda ise namaz kılarken özellikle ağrıların olduğu bize bildirirler. Ön çapraz bağı da buna eklenmişse bunda dizde güvensizlik hissi olarak bize gelmektedir ve dizde güvensizlik hissi ile birlikte gelen hastalarda fizik muayene ile birlikte değerlendiriyoruz. Hocam peki bu ön çapraz bağ ya da menisküs hastalarımızda herkese de ameliyat öneriyor muyuz? Evet, şimdi biraz önce yine bahsetmiştik biz. Ön çapraz ve menisküs yırtıklarında. Menisküs yırtıkları aslında ikiye ayırmak lazım. Bir genç kuşakta, bir de ileri yaş kuşakta. İleri kuşak olan 45 yaş ve sonrasında özellikle 50-60 yaş arasında %30'unda hemen hemen maksimum olarak menisküs yırtığı klinik belirti olmadan görülebiliyor. 70 yaşından sonra ise %50 görülebiliyor. Ama bunlar biz dejeneratif menisküs diyoruz. Bu önemli çünkü dejeneratif menisküs yaş ilerledikçe nasıl ciltte bir pürüzleşme oluyorsa menisküslerde de canlılığını yitiriyor. Canlılığını yitirdiği için küçük bir merdiven çıkmayla, hareketle bile yırtılabiliyor. Bunu ayrı değerlendirmek lazım. Ama akut, genç, futbolda veya herhangi bir travmaya bağlı olarak gelen hastalarımızda, genç yaş, genellikle 30-35 yaş altındaki hastalarımızda bunlarda menisküslerde yırtık oluyor ve bu yırtıklar genellikle cerrahi gerektirebiliyor. Ama ileri yaş hastalarımızda özellikle dejeneratif yırtıklarda öncelikle fizik tedavi, evet bize çok geliyor çünkü hasta geliyor, dizinde ağrı var.
Öncelikle bunlar fizik tedavi ve diğer alternatif tedaviler değerlendikten sonra cerrahi gerekebilir. Fakat ön çapraz bağı yırtığı, menisküs yırtığı akut dönemde olan genç hastalarda özellikle cerrahi önermekteyiz. İleri yaşlarda ise önce tedavi, sonra ama ileri yaş olup hasta da dizinde kilitlenme, en büyük belirti kilitlenme olduğu, geçmeyen ağrı olursa ona göre değerlendirmek lazım. Evet. Peki menisküs ve ön çapraz bağ nedeniyle ameliyat olan hastalar ameliyattan ne kadar zaman sonra basabilir, yürüyebilir ya da spora ne zaman dönebilir? Şimdi tabii bize hastalarımızın en çok sorduğu sorulardan biri bu. Gerçekten çok karşılaşıyoruz ve çok sık da görülen ön çapraz bağı, menisküs, arka çapraz bağ, diz bağları görülmektedir. Bunları öncelikle şöyle söyleyeyim, önceki dönemlerde bunlara açık ameliyat oluyordu. Yani ameliyatlarımız açıktı. Yani uzun yıllar önce açık ameliyat. Şimdi kapalı sistem dediğimiz atroskopik olarak yapıyoruz. Atroskopik olarak yaptığımız zaman da hastanın hayata dönüş hızı daha hızlı oluyor. Yani iki tane birer santim, şöyle şuradan yine gösterebilirim kalayım. Birer santim şuradan deliklerle iki tane delik açıyoruz. Kamera sistemiyle giriyoruz ve bu kamera sistemiyle baktığımız zaman ona göre ameliyatın gerçekleşir. Bu hastalar için çok büyük bir avantaj. Hastalar için çok büyük bir avantaj. Şimdi tabii menisküs yırtıkları ayrı, ön çapraz yırtıkları ayrı. İkisinin birlikte olduğu yırtıklar farklı değerlendirmektedir. Tabii bunun yanında ben çok anlatmadım. Yan bağ, iç bağ bunların da protokoller farklı. Menisküs yırtıkları iki şekilde tedavi olabiliyor kapalı sistemle. Birincisi ya parçalanmış doku iki kemik arasına giriyorsa onu temizliyoruz. Buna biz menisektomi diyoruz. Temizleyerek. Bir ikincisi ise bunları dikiyoruz. Eğer dikme tekniği dikmeye göre değişiyor. Ön çapraz bağında da zaten hastanın kendi kasını veya da dışarıdan kas alaraktan otograft, allograft olarak alıyoruz. Kadavradan alıp yapıyoruz. Şimdi tabii parsiyel menisektomi dediğimiz hastalarda kamera sistemiyle girip orayı temizlediğimiz zaman parsiyel menisektomiyi onun hayata dönme hızı daha hızlı. Ama diktiğimiz zaman o biraz daha farklı. Ön çapraz bağı biraz daha geç olabilir. Bunları bu şekilde değerlendirirsek öncelikle ameliyat sonrası 3-4 gün hastalarımızda dizde şişlik, ağrı bu gibi sebebiyetli var. Bunun için özellikle önce onu kontrol altına almak lazım. Eğer parsiyel menisektomiyi temizlemişsek hasta bir gün sonra hemen kalkıp zaten bir gün yatıyor hastanede veyahut da aynı gün taburcu olabiliyor. Belden uyuşturuluyor genellikle spiral anesteziyle genel olarak birçok şey. Hasta kalkıp yürüyüp koltuk değneğiyle mobilize olabiliyor. Parsiyel menisküs direkt hemen. Ve hemen diz hareketleri başlıyoruz. Ama menisküsü dikmişsek yerine göre farklı göstermekle birlikte genellikle ilk 2 hafta parsiyel yük yani hafif basaraktan ama 4. haftada 4 ve 6. haftada yükü daha da artarak tam yüke kadar gidebiliyoruz. Bir de ilk 2 haftada dizi 90 derece otur pozisyona kadar getiriyoruz. 4. haftanın sonunda ise tamamen pozisyonunu tam harekete kadar getiriyoruz. Ön çapraz bağ farklı. Ön çapraz bağında çünkü kemiklerde de işlemler oluyor. Kemiklerde işlem olduğu için onlar da hemen kalktıkları zaman koltuk değneğiyle veyahut da parsiyel parmak ucuna yük veriyoruz. Zaman geçti 4 haftaya kadar genellikle tam yük verebiliyoruz. Şimdi son zamanlarda tabii ki ön çapraz bağ ameliyatı olan hastalarımızda dizi kullanalım mı, kullanmayalım mı? Önceleri kullanıyorduk. Ama son zamanlarda eğer hastada güvensizlik varsa, dizine güvenmiyor, korkuyorsa bir daha yeni bir travma oluşmaması dizi kullandırıyoruz. 3 haftaya kadar kullandırıyoruz. Yani çok korkulacak bir şey yok diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani Tabii. ameliyat sonrası çok böyle rahatsız edecek, çok böyle komplikatif bir durum oluşmuyor. Oluşmayacak. Fizik tedaviyle birlikte hayata, işe, hatta parsiyel menisküs hastamız bir hafta sonra kendi işlerine geri dönebiliyorlar. Çok güzel anlattınız hocam. Biraz da dizde kireçlenmeden bahsedebilir miyiz? Şimdi tabii kireçlenme çok farklı. İki şekilde olabilir. Şimdi diz kemik eklemleri kıkırdak yapıyla örtülüdür. Ve bu kıkırdak yapı özellikle dizi koruyucu, kemiği koruyucu, kayganlaştırıcı bir zemindir. Eğer bu kıkırdakta bir deformasyon varsa, bir problem varsa buna biz halk dilinde kireçlenme diyoruz. Bu genç hastalarda travmatik olabiliyor. İleri yaşlarda nasıl ki menisküste, ciltte deformasyon oluşuyorsa kıkırdak deformasyon oluşuyor ve kemik yapı yüz yüzeye çıkıyor. Ve çıkınca özellikle kireçlenme adı verdiği ağrılar oluşur. Genç hastalarda hemen acilen ameliyat gerekiyor bunlara. Yani cerrahi gerekebilir öyle diyelim. Cerrahi gerekebilir kıkırdak defekti mevcutsa. Ama ileri yaşlardaki hastalarda eğer semptom varsa ağrı, gece ağrısı, yürümede problem, oturup kalkmada problem, tedavilere rağmen fayda görmüyorsa bunlara protez ameliyatı gerekir. Çok çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sağlık.
8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Hasan Atbinici ile menisküs ve ön çapraz bağları ile ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.